Selamünaleyküm. Barış üzerinize olsun. İkinci videomuzda iman kavramını Kur'an'ın dilinden inceleyeceğiz. İlk videoda Kur'an'da kullanılan İslam teriminin ritüellerden oluşan bir dinin adı olmadığını ya da teslimiyet demek olmadığını ama barış anlamına geldiğini, huzur ve uyum sağlama eylemi demek olduğunu ve mümin ve Müslüman olmanın da bu barışı sağlayan kişiler demek olduğunu ve Allah katındaki doğru sistemin İslam olduğunu, yani çatışmaya yer vermeyen barışçıl bir hal üzere olma durumu olduğunu gördük. Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve iman ve mümin kelimesini Kur'ani açıdan inceleyelim. İman nedir? İman, Kur'an'ın mesajının anlaşılması açısından tüm Kur'an'daki en önemli kavramdır aslında. Ve İslam terimiyle birlikte ele alındığında bu ikisinden daha önemli bir başka terim yoktur. Gelenekten devraldığımız mirasa göre iman Allah'a, peygambere, peygamberlere, meleklere, ahirete inanmaktır. İnandığını dille söylemektir ve bu inancın gereği olan ritüelleri yapmaktır. Ama Kur'an'da iman bu değildir. Kur'an'daki imanın bir şeylere inanmakla, kalpte bilgi depolamakla ya da bilgi hazinenizde bir şeyleri tutmakla, bazı ifadeleri öğrenmekle veya önermelerle doldurmakla bir ilgisi yoktur. Şimdi bu videoda neleri göreceğiz onlardan bahsedelim. İmanın gerçek anlamını göreceğiz. Dil bilimsel açıdan imanın kökenine bakacağız ve aynı İslam teriminde olduğu gibi onu da Kur'ani yöntemle anlamaya çalışacağız. Mümin ve Müslüman farkını öğreneceğiz ve bu iki kavram nasıl birbirini tamamlıyor ona bakacağız. Amena bi, yani buradaki bir edadının etkisiyle nasıl bir anlam değişikliğine uğradığını inceleyeceğiz. Gayba iman, görünmeyene inanmak mı yoksa başka bir şey mi ona bakacağız. Allah'a iman nedir? En yüce mertebe ama nasıl? Gerçek ve sahte iman nedir? Batıl yolla güvenlik sağlanamayacağını göreceğiz. Ve paralel dinin öğretileri ve buna karşılık Kur'ani öğretilerin özgürlük konusundaki ifadelerini göreceğiz. Ve imanın getirdiği sorumlulukları ve yanlış tercümelerin sonuçlarını ve ilahi hükmü göreceğiz. Hazırsanız başlayalım ve açık bir zihinle bu terimi bizzat Kur'an'ın içerisinde inceleyelim. Bırakalım da Kur'an bize rehberlik yapsın. İman, inanç demek değildir. Yani Kur'an'daki iman kavramının sadece belirli şeylere inanmakla bir ilgisi yoktur. Yani sırf bir şeylere inanıyorsunuz diye Kur'an nezdinde mümin sayılmazsınız. Siz gelenekten devraldığınız mirasa göre Kur'an'ı değerlendiriyorsanız, iman ne demek ben elbette biliyorum diyeceksiniz. İman Allah'ın, onun peygamberlerinin, meleklerinin varlığına inanmak ve ahiretin varlığına inanmaktır vesaire vesaire diyeceksiniz. Ya da imanın işte bir şeyleri inandığını dilinle ifade etmek ve bunu yüksek sesle söylemek anlamına geldiğini söyleyeceksiniz büyük bir ihtimalle. Yani eğer gerçekten Allah'a inanıyorsanız ve onun elçisine inanıyorsanız ve şehadet kelimesi getiriyorsanız ve aynı zamanda işte namazda, oruçta, hacda falan gibi ritüelleri yapıyorsanız bu sizin imanınızı gösterir diyeceksiniz eğer geleneğe uyuyorsanız. Ancak yani şunu açıkça söyleyelim ki Kur'an'ın bahsettiği iman, geleneğin bahsettiği imanla aynı şey değildir. Kur'an'daki imanın bir şeylere inanmakla ya da kalbinizde bir şeyleri tutmakla ya da aklınızda o ifadeleri tutmakla falan bir ilgisi yoktur. Ayrıca Allah'ın yani yüce yaratıcının sizin onu tasdik etmenize ihtiyacı yoktur. Yani Allah'a inanmak, onu tasdik etmek ise gelenekçilerin söylediği şekilde bu sanki Allah bizim onu tasdik etmemize ihtiyacı varmış gibi bir anlam doğuruyor ki Allah yüce yaratıcı bizim onu tasdik etmemize ihtiyacı olan bir yaratıcı değil. Böyle bir şeye ihtiyacı yok zaten. Yani bizim, sizin veya tüm insanların onun varlığını onaylamasının onun açısından hiçbir önemi yok ve bunu zaten bizden talep etmiyor. Aynı şekilde Resullerini, elçilerini yani biz onu tasdik etsek de etmesek de Resul'ün varlığı ya da getirdiği mesajla ilgili herhangi bir değişiklik olmuyor. O Resullerini bizim tasdik etmemiz için değil, yani onlara inanmamız için değil, onun söylediklerini uygulamamız için mesajı bize iletsin diye göndermiş. Yani iman etmekten bahsedildiğinde bizden istenen Allah'ı, Resullerini, ne bileyim meleklerini, görmediğimiz melekleri tasdik etmemiz, onlara inanmamız falan değil. Yani eğer iman hala budur diyorsanız tabii ki Kur'an'dan delillerle
bu konuyu inceleyeceğiz. Ve Kur'an'daki ayetler imanın gerçekte ne olduğunu bize anlatacak. Şimdi dil bilgisayar açıdan aynı yöntemi uygulayacağız. Tıpkı İslam kelimesinde, İslam teriminde yaptığımız gibi. Ya daha önce de ifade ettiğimiz gibi Arapçada pek çok dilden farklı olarak kelimelerin nasıl oluşturduğunu belirleyen tutarlı bir yapı var. Ve bu yapı sayesinde kelime anlamlarının belirli insan grupları tarafından çarpıtılmasının ya da zamanla anlam kaymasına uğramasından bağımsız olarak yani kelimelerin gerçek anlamına ulaşabileceğimiz bir yöntem ortaya koyuyor. Yani böylece aslına bakarsanız Kur'an'ın anlamını bilerek ve isteyerek değiştirenler amaçlarına ulaşamamış oluyorlar. Yani ne kadar anlam kaymasına uğrasa da kelimeler zaman içerisinde biz Kur'an'ın özüne dönerek, Kur'an'daki kullanımlarına bakarak, kök manalarına bakarak gerçeğe ulaşıp onların gerçek manalarına ulaşabiliriz. Önce tabii hatırlatma yapalım. Arapça dil biliminde de fiillerin iki ana kategoride oluştuğunu söylemiştik. Bunlar geçişsiz fiiller, nesne gerektirmeyen ve geçişli fiiller, nesne gerektirenler. Peki bu geçişli fiil nasıl oluşuyor demiştik eğer hatırlarsanız. Fiilin başına bir hamza, bir elif getirdiğimizde onu geçişli hale getirebiliyorduk. Örnek vermek gerekirse hazina, üzüldü kelimesini ahsena, birini üzdü şekline dönüştürebiliyoruz. Müslümanın kim olduğu ve İslam'ın ne anlama geldiğine dair bilimsel, dil bilimsel anlayışı ele alıp incelediğimizde de buradan İslam ve mümin kelimelerini, Müslim kelimelerinin ne anlama geldiğini daha önce öğrenmiştik. Şimdi buradan devam edeceğiz ve Arapçadaki tartışmaya yer bırakmayacak niteldeki dil bilimsel kökleri esas alarak imanın gerçek anlamını bulacağız. Devam edelim. Şimdi İslam ve Müslim terimi için uyguladığımız bu yöntemi iman ve mümin kalıbı içinde uygulayacağız. Aynı tabloya bakıyoruz ve bu egzersizi amina fiili için yapıyoruz. Amina geçişsiz fiil. Yani burada geçmiş zaman olarak kullanıldığında amina güvende hissetti anlamına geliyor. Ya'münü şimdiki zaman olarak kullanıldığında da güvende hissediyor anlamına geliyor. Amin dendiği zaman da güvenli anlamında. Tıpkı Salima kelimesindeki gibi bir durum yani. Salima barışçıl hissetti. Yaslamı barışçıl hissediyor. Salim barışçıl hisseden demek. Eğer amina fiilini geçişli bir fiile dönüştürmek istersek, yani eylemin bir özne tarafından başka birine yöneltildiği bir duruma geçirmek istersek, başına bir hamza ekleriz ve böylece kelime amina olur. Yani başkalarına güvenlik, emniyet sağladı veya korkuyu giderdi anlamına gelir. Yamenu kelimesini de geçişli hale getirdiğimizde yu'minu olur. Bu da güvenlik sağlıyor ve korkuyu gideriyor anlamına gelir. Mümin kelimesi ise güvenlik sağlayan anlamındadır. Eğer bu eylemi gerçekleştiren kişi sizseniz siz etken özne yani ismi fail konumundasınızdır. Ve güvenlik, emniyet veya koruma sağladığınız, korkuyu giderdiğiniz için de siz mümin oluyorsunuz. Bir daha söyleyelim yani güvenlik, emniyet veya koruma sağladığınız yani korkuyu giderdiğiniz için siz mümin oluyorsunuz. Ve bu eylemi ifade eden mastar da imandır. Aslında bu kalıba baktığımızda basit ve anlaşılır olduğunu tahmin ediyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Yani bir kez daha söylemek gerekirse bu kalıbı anlamak için bir yani dil bilimci, Arapça uzmanı ya da ilahiyat mezunu falan olmanıza gerek yok. Yani bir doktoranız falan olmasına da gerek yok. Bu terimleri anlamak aslında çok basit. Bunlar türetmeye dayalı bir yöntem, çekimleri yani söz konusu. Tabii ki burada anahtar kelime aktif olarak sağlamak olayı. Eğer güvenlik sağlayan bir kişi varsa o işin içindedir, yetki sahibidir, kapasitesi vardır. Sizden ya da belirli bir durumdaki bir varlıktan korkuyu giderir ve bu eylemi başkası için gerçekleştirir. Ve eğer bu etken özne olarak yapıyorsa o bir mümindir ve bu eylemi ifade eden mastar da imandır. Yani dikkat ederseniz bu tarifimizde sadece dil bilimsel açıdan olayı basit bir şekilde ifade ettik ve hiçbir zaman dil bilimsel olarak anlattıklarımız içerisinde
inanmakla ilgili bir şey geçmedi. İnanmamız istenen herhangi bir dini yükümlülük olmadı. Ya da bir şeyleri hafızanızda tutmanız gerektiği söylenmedi. Ya da yani geleneğin bu kelimeye yüklediği anlamların hiçbiri dil bilgisi açısından yok. Böyle bir şey bulunamadı. Dolayısıyla başta söylediğimizi sonda tekrar edelim. İman, inanç demek değildir. İman, güvenlik sağlamaktır. Akide, Arapçası, Türkçesi inanç kelimesi. Kur'an'da asla geçmeyen bir kelime. Yani bir kelime hayal edin. Yüzyıllar boyunca tartışmaları şekillendiren, toplumları bölen, sayısız suçlamayı ateşleyen bir kelime. İnsanların tutkuyla savunduğu bir kelime. Oysa ki Kur'an'da hiç geçmez. Yani bir kez bile geçmez. Yani o kelimenin hikayesi ve aynı zamanda hesap gününde neden inanç sistemlerimizle yargılanmayacağımızın hikayesidir. Hepimiz muhtemelen şu soruyu bir gün kendimize sormuşuzdur ve da gelenekçiler bunu bize sordurmuştur. İşte sen inanıyor musun? Sen inançlı mısın? Sen inançlara saygılı mısın? Sen inancı inkar mı ediyorsun? Gibi inançla ilgili birçok tartışmada inanca saygı, inançlar kutsaldır vesaire gibi bir sürü tartışmalarda konu olan ifadeler bunlar. Ancak asıl şok yani gerçek şok Kur'an'ı açtığımız zaman başlar. Çünkü akide kelimesi Kur'an'da yoktur. Yani bunu anladığınız zaman Kur'an'ı okuyan birisi için yeni bir kapı açılır. Bizi ilahi hesap sisteminin mühendislik mantığıyla kurulmuş yapısına götüren yeni bir kapı açılır. Düşüncelerimize değil, yaptıklarımıza dayanan bir yapıdan bahsediyoruz çünkü. Yani Kur'an bizden bir takım şeyleri zihinlerimizde tutmak ya da kalbimizde tutmakla sorumlu tutmayan fakat onun odağı olan çok daha somut bir şeyden bahsediyor. Çalışmak, üretmek, etki etmek, uygulamak. Yani inançları depolanmış beceriler gibi düşünün. Kullanılmayan, bekleyen, amelleri de uygulanmış projeler gibi düşünün. Bunlar hem ölçülebilir, görülebilir, dokunulabilir ve dönüştürücü şeyler. Yani bir mühendisi düşünün, çok parlak fikirlere sahip olabilir ama hiçbir şey inşa etmediyse bu o mühendis için hiçbir değer katmaz. Bu fikirleri inşa ettiği zaman ancak o bir değer kazanır ve önemli bir mühendis haline gelir. İşte ilahi sistemin özü de yani bu şekildedir. Fikirler kaydedilmez, ameller kaydedilir. Fikirlerden sorumlu değilsiniz ama yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Kur'an'dan dayanaklarımızda aslında çok meşhur bir sureden ve o meşhur bir ayetle başlayacağız. 106. sure 4. ayet Kureyş suresi de olarak da geçer. Ayette şöyle der. Onları açlıktan kurtarıp doyuran ve korkudan emin kılan, korkuya karşı güvenlik sağlayan. Ayet bu şekilde ifade eder. Yani burada aktif özne güvenlik sağlayandır. Yani bu eylemi gerçekleştiren güç sahibi, aktif özne konumundadır. Eylem nedir? Güvenlik. O güvenlik sağladı. İnsanları korkudan emin kıldı. Bunu yapan kişi veya varlık işte bu en başta incelediğimiz ayetle somutlaşan bir gerçektir. Bu ayeti doğru bir anlayışla okuduğumuzda anlamın yerli yerine oturduğunu görürüz. Burada amena fiili açıkça korkuyu giderip güvenlik vermek anlamındadır. Ve herhangi bir yoruma gerek kalmayacak şekilde anlam nettir ve doğrudandır. Yani iman güvenlik sağlamak anlamında kullanılmıştır. Yani bu da Kur'an'daki bu delil de bizim iman kavramının dil bilimsel analizimizi doğrulamış oluyor. Yani amena güvenlik sağladı, korkuyu giderdi. Mümin güvenlik sağlayan, korkuyu gideren, iman da güvenlik sağlama eylemidir. Allah, el mümin. Yani Kur'an'daki bana göre en önemli delil 59. sure 23. ayetteki bu ifadedir. O Allah'tır, ondan başka ilah yoktur. O her şeyi kontrol edendir. Kutsal olandır. Esselam yani esenlik kaynağıdır. El mümin güvenlik sağlayandır. Yani Allah'ın güzel isimlerinden biri olan el mümin burada güvenlik sağlayan anlamındadır. Yani şöyle düşünün eğer mümin kelimesi burada güvenlik sağlayan anlamındaysa peki Kur'an'da onlarca yerde mümin kelimesi neden inanan olarak tercüme ediliyor? Yani geleneksel anlayışın ötesine geçip düşünürseniz Allah'ın bizzat kendisini Kur'an'da mümin olarak tanımlaması geleneğin mümin kelimesine verdiği anlamı kesinlikle ve net bir şekilde çürütüyor. Allah çünkü el mümin yani o ilk mümindir ve Allah'ı
eğer kendisinden önce hiçbir şeyin ve kendisinden sonra hiçbir şeyin olmadığı bir mutlak varlık ve yaratıcı olarak anlarsak eğer ve kendisinden el mümin olarak bahsediyorsa Allah, burada tabii ki geleneğin anlamını düşündüğümüzde çok garip bir anlam ortaya çıkar. Yani çünkü kendisinden önce bir şey varsa Allah, bir şey yoksa neye inanıyor o zaman Allah? Yani eğer Allah müminse ve mümin geleneğin söylediği gibi inanmaksa eğer Allah neye ve kime inanıyor? Yani bunu şu şekilde sormamız lazım. Allah söz konusu olduğunda bu terim güvenlik sağlayan anlamına geliyor ise Arapça uzmanı olduğunu söyleyen çevirmenler bu kelimeyi Allah ile birlikte kullanıldığında bu terimi doğru bir şekilde çeviriyor. Fakat sonra bu terim Kur'an'da başka yerlerde kullanıldığında neden anlam kaymasına uğruyor? Tamamen ve kökten anlam değişiyor. Yani birdenbire bu terim niye başkalarının bir şeyleri inanması ve doğrulama imkanı bulmadıkları bazı şeylere inanması anlamına geliyor birdenbire. Yani bu tercüme yapanların bilmiyorum hiç aklına gelmedi mi? Ve gerçekten çok ilginç bir hata ve bu hatayı tespit edememeleri de gerçekten garip bir durum. Allah ile kullanıldığında el mümin güvenlik sağlayan hangi tercümeye bakarsanız bakın doğru olarak tercüme edilmiş. Fakat aynı kelime Kur'an'da başka yerlerde inanmak olarak çevriliyor. Yani gerçekten büyük bir tutarsızlık ve anlaşılması zor bir durum. Gerçekten anlaşılması zor bir durum. Bunu bilerek mi bu şekilde yapıyorlar yoksa birbirlerinden kopyaladıkları için mi yapıyorlar yoksa düşünemedikleri mi için mi yapıyorlar? Gerçekten düşünmekten aciz oldukları için mi yapıyorlar? Onu bilemiyorum. Şimdi bir başka ayetten bahsedelim. Burada 2. Sure 285. ayette eğer geleneksel çeviriyi baz alırsak bu ayette şöyle söylüyor. Resul Muhammed kendisine vahyedilen Kur'an'a inandı. Yani bu ifadeye göre Resul kendi getirdiği mesaja inandığı söyleniyor. O zaman yani şöyle bir soru akla geliyor. Yani Resul getirdiği mesaja inanmıyor muydu? Yani bu yanlış çeviri ayetin anlamını garip bir hale dönüştürüyor. Yani mesajı getiren Resul ise zaten otomatik olarak buna inanıyor olması gerekmez mi? Buradaki mantıksızlıktan kurtulmak için belki gelenekçiler ayetin tercümesini her türlü oynayabilirler ama ortadaki mantıksızlık ortadan kalkmıyor. Yani geleneksel iman anlayışıyla bir şeylere inanmak ve söylemek şeklinde anlarsanız yani bu anlama bağlı kalırsanız ayet oldukça aleyhte bir durum ortaya çıkarıyor. Yani Allah'tan mesaj alan Resul ya da o Cebrail aracılığıyla almış olsa dahi buna inanması için zaten herhangi bir sebebe ihtiyacı kalmıyor. Buna inanmasından bahsedilmesi biraz abes oluyor. Yani bu şu demek oluyor. Telefonu diyelim ki elimde tutuyorum ve kullanıyorum ve birisi bana gelip sen telefonun varlığına inanıyor musun diye soruyor. Ve ben zaten elimde tuttuğum bir alet bu. Yani tekrardan var olduğuna inandığımı ifade etmemen gerek var mı? Telefonu kullanıyorsam ve bununla iletişime geçiyorsam zaten var olduğunu tasdik etmişimdir. Yani ayrıca söylenmesine gerek yok. Yani demek ki olay inanmakla alakası yok. Çünkü inanmak diye tercüme ettiğimizde anlam çok mantıksız bir hale geliyor. Gerçekte ise doğru çeviri şeklinde okuduğumuzda elçi Rabbinden kendisine vahyedilenler aracılığıyla güvenlik sağlar. Ve aynı şekilde bu görevi yerine getiren diğerleri de onlar da aktif olarak güvenlik sağlarlar. Onların her biri bu güvenlik sağlama eylemini Allah ve yani onun yasaları aracılığıyla gerçekleştirirler. Ya da onun melekleri, kitapları ve elçileri aracılığıyla, vasıtasıyla pardon. Böyle ifade edildiğinde ayetin vurgusu tamamen değişiyor. Yani doğru tercüme ettiğimizde olayın inanmakla değil, güvenlik sağlamakla ilgili olduğu anlaşılıyor. Buradaki ayete tekrardan daha sonra vurgu yapacağız. İblis mümin miydi? Yani iblis Kur'an'da Allah'ı asla inkar etmez. Yani eğer okursanız mesela 15. sure 36. ayette Rabbim öyleyse yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre tanı diyor iblis. Yani geleneksel anlayışı esas alırsak iblis burada Allah ile bizzat konuşuyor. O halde inanmadığı bir şeyle iblis konuşur mu? Konuşmaz. Demek ki bu aynı telefon gibi yani telefonu örneğinde olduğu gibi telefonu kullanıyorsam zaten bunu inanıyor musun, telefona inanıyor musun diye bir şey söylemene gerek kalmaz. Burada da iblis bizzat Allah'a hitap edip onunla konuşuyorsa Allah'a inanıyor musun demene gerek kalmaz. Çünkü
Burada zaten iblis Allah'a inandığını itiraf etmiş oluyor. Ve hiçbir yerde de zaten Kur'an'da iblis ben senin varlığını inkar ediyorum, sana inanmıyorum demiyor. Öyle bir ayette yok. Ya o halde yani şunu düşünmemiz lazım. Yani geleneksel tanıma göre iblis bir mümin miydi? Yani bir Resul insan bir Resul bile direkt Allah'la münazara yapamıyor, konuşamıyorsa burada iblisin Allah varlığına inancı herhalde daha derin olması lazım. İnanmaksa mesele. Yani bu sorgulamalardan şu ortaya çıkıyor. Aslında mümin kelimesinin Kur'an'a göre inanmak olarak çevrilmesi akıl, mantık ve dil bilgisi açısından doğru değil ve mümkün değildir. Yusuf'un kardeşlerinin kıssasına bakalım. Burada 12. sure 17. ayette kardeşler diyorlar ki ey babamız yarışmaya gittik. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Kurt onu yemiş. Sen bize inanmayacaksın ama doğru söylüyoruz. Bu geleneksel çevrede kardeşler babalarına sen bize inanmayacaksın diyorlar. Peki biz geleneksel çeviri yerine doğru çeviriyi buraya yazdığımızda buradaki cümle neye dönüşüyor? Doğruyu söylesek bile sen bize artık güvenlik sağlamazsın. Ya şimdi düşünün hangisi olayın ruhuna daha uygun? Yani kardeşlerin derdi babalarının onlara inanıp inanmaması mı yoksa yaptıkları o yanlış işten sonra yani Yusuf'un kurt tarafından yenmesi neticesinde yaptıkları bu sorumsuz davranış sonucunda babalarının korumasını, himayesini, sevgisini, güvenini kaybetmiş olmaları mı yani bunların endişesi aslında? Ve babalarının onlara sağladığı güvenliği yitirmiş olmaları değil mi bunların endişesi? Tabii ki ikinci durum daha mantıklı. Yani bu basit bir inanç krizi değil. Bu parçalanmış bir aile bağı krizi. Yani yıkılmış bir güven ilişkisi. Bu da ayetin imanın sosyal ve karşılıklı bir güvenlik sağlama fiili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Eman verme yani koruma ve güvence sunma imanın özüdür. Babaların çocuklarına verdiği bu koruma ve güvence gibi. Bu Yusuf kıssası imanı yani soyut bir inanç olarak değil, toplumsal bir güvenlik, barış, adalet ve güvenlik tesis eden somut bir eylem olarak tarif eder. Zulkarneyn kıssası da benzeri şekilde buna bir bakalım. Zulkarneyn'in güneşin battığı yerdeki kıssası 18. sure 86'da nihayet güneşin battığı yere vardığında orada bir topluluk buldu. Biz dedik ki ey Zulkarneyn ya onları cezalandırırsın ya da onlara iyi davranırsın. Bu geleneksel tercümeyi okuyorum. Bu ayette geçen amena fiili Allah'a inanmak anlamına mı geliyor? Düşünmemiz lazım. Yoksa zulmetmek fiilinin tam tersini mi ifade ediyor? Eğer anlamı Allah'a inanmakla ilgili olsaydı Zulkarneyn insanların kalplerini inceleyerek kimin gerçekten inandığını ve kimin inanmadığını nasıl belirlemiş olabilir ki? Yani şüphesiz ki burada amena yani başkalarına güvenlik sağlama anlamı daha mantıklı oturuyor ki başkalarına güvenlik sağlayan birisi eylemlerine bakılarak bulunabilecek, değerlendirilebilecek bir şeydir. Yani güvenlik sağlayan, yani barışçıl, iyi insan, salih amel işleyen bir kişi bu etrafında zaten fark edilen çünkü eylemlerinden dolayı herkesin fark edebileceği bir şeydir. Yani aynı şekilde suç işleyen bir kişi de mağdurları olduğu için dolayısıyla bu suç işleme neticesinde birilerini rahatsız etmişse, birilerine eşyasını çalmışsa, zarar vermişse, saldırmışsa, öldürmüşse vesaire bu mağdurları olacağı için ve bu mağdurların şikayetleri aracılığıyla da suç işleyenler kolaylıkla tespit edilebilir. Yani burada Allah'a kalben inanmak kimsenin yani dışarıdan gelen birisinin Zulkarneyn oraya gittiğinde tespit edemeyeceği bir şeydir. Yani kimsenin erişemeyeceği ve değerlendiremeyeceği bir içsel bir duygudur bu. Yani birisi gidip oraya inananları bul, inanmayanları zulmet, inananlara merhamet et derseniz eğer oradaki insanların elbette zulmedilmemek için söyleyeceği şey o hepimiz inandık diyeceklerdir. Yani bu durumda kimin inanıp kimin inanmayacağını bilmeniz mümkün değil. Sözlerine inanmanız gerektirecek. Halbuki ayete dönersek eğer güneşin battığı yer diye aslında çevrilen kelime orada bir savaş ve yıkım içinde olan bir yer anlamında, alevler olan bir yer anlamında kullanılmıştır. Ve bu savaş ve yıkım olan coğrafyalar aslında şu anda maalesef İslam coğrafyası denen ülkelerde çokça var. Ve buralara ulaşan Zülkarneyn bir barış temsilcisi
oraya ulaşınca bu alevler içerisinde bulduğu ve oradaki bir toplulukla karşılaştığında ona ne soruluyor? Ya onlara azap et ya da onlara iyi muamele et. Yani burada bir çatışma var belli ki ve bu çatışma içerisinde birileri saldırgan, birileri de mağdur. Peki Zulkarneyn ne cevap veriyor? Zulmedenlere gelince biz onları cezalandıracağız. Sonra da Rablerine döndürülecekler ve o da onları çetin bir azapla cezalandıracaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için de güzel bir karşılık vardır. Yani burada Zulkarneyn mümin, güvenlik sağlayan oluyor. Burada zulmeden insanlara karşı duruyor ve onları cezalandırıyor. Ve zaten ifade edildiği gibi zulmedenler yani zalimler zaten hesap günü Allah tarafından da Allah'a döndüklerinde cezaya çarptırılacaklardır. İman eden, salih işler yapanlar da güzel bir karşılık göreceklerdir. Yani buradaki kritik nokta şu, yani geleneksel yorumda amenü yani iman ettiler ifadesini inanç anlamında ele alırsanız ve zulmü de inkar yani küfür anlamında yorumlarsanız yani buradaki Zulkarneyn'in yaptığını anlamamış olursunuz. Yani Kur'an'daki kavramları bu şekilde anlamlar kaydedilerek çarpıtılıyor olması onun Kur'an'ın harf düzeyinde değiştirilemeyeceği nedeniyle anlamlarının da değiştirilemeyeceğini gösteriyor. Aslına bakarsanız harfler düzeyinde değiştirilemeyen bir Kur'an, o kelimelerin kavramsal anlamlarının yeniden keşfedilmesiyle gerçek anlamına ulaşmak mümkün. Yani burada inkar olarak küfür kelimesi inkar olarak kastedilseydi yani bir şeyleri inanmanın karşılığı olsaydı Allah Kur'an'da dinde zorlama yok demiyor mu? O halde yani birilerinin dil olarak bir şeyleri inkar etmesinin cezası olmaz tabii ki. Yani bu zaman Kur'an içerisinde çelişki olur. Dolayısıyla buradaki küfür yani cezalandırılabilecek bir şeyse eğer bu ancak bir eylem varsa cezalandırılabilir. Bu da suç eylemidir. Yani birilerine zarar verme eylemi, birilerine saldırganlık yapma eylemi, birilerinin özgürlüklerini elinden alma eylemi vesaire. Yani Zülkarneyn de bir mümin olarak oraya gidiyorsa insanları düşüncelerinden dolayı inkar ettikleri için yani kalplerinde olmayan bir inançtan dolayı cezalandırma öyle bir hakkı yok ki zaten. Yani çünkü dinde zorlama yok. Zülkarneyn'in de yaptığı bu değil. Yani o yüzden geleneksel anlamda çevrildiğinde bu gerçek anlamına oturmuyor. İnanç bağlamında düşünürseniz yani buradaki cezalandırma zaten Kur'an'ın öbür ayetleriyle uyuşmaz. Yani Allah'ın cezalandırması ayrı mesele. O yargı gününde olacak. Ama Zulkarneyn'in bir mümin olarak gidip orada yaptığına bakarsak oradaki Zulkarneyn'in cezalandırması ancak orada bir suç işleyen varsa olabilir. Yani bir kötülük etme eylemi varsa. Dolayısıyla yani burada ayette gördüğümüz bir kötülük etme eylemi ve güven sağlama eyleminin birbirinin zıddı şeklinde verilmiş olması ve insanlara kötülük ederseniz zulmetmiş oluyorsunuz ve onlara güvenlik ve huzur verirseniz onları mutlu etmiş oluyorsunuz. Ve bizden yani mümin olarak bizden beklenen de kötülük yapanlara bu kötülüklerinin durması için karşı durmamız, sarf etmemiz, güvenliği sağlamamız ve böylece huzur ve güveni tesis etmemiz, toplumumuzun barış içerisinde olması. Yani Rablerinin insanlardan beklediği bu Zulkarneyn'in yaptığıdır aslında. Yani Kur'an'da bir başka ilginç bir kıssa var. Firavun'un kendi çevresinden imanını gizleyen bir adam kıssası. Burada 40. sure 28 ve 45. ayetlerde anlatılır bu. Mümin suresi olarak da geçer. Mümin suresi olarak da geçer dikkat edin. Yani burada bu kişi bizi iman kavramının gerçek anlamı üzerinde düşünmeye davet eder aslında bunu okuduğumuzda. Yani bu adam konuşması boyunca toplamda Allah'a 15 kez atıfta bulunur. Yani bu ayetleri okursanız eğer Allah kelimesi 15 kez geçer. Yani Allah'a inanç olarak düşündüğünüzde Allah'tan bahsediyorsa bu Allah'a inancını zaten açıkça ilan etmiştir. Ama Kur'an onun imanını gizlediğini söyler. Ya peki bu nasıl mümkün olabilir? Eğer geleneksel manada iman inanmaksa ve bu adam konuşması boyunca 15 kez Allah'a atıf yapıyorsa, Allah'tan bahsediyorsa onun imanını gizlemesi diye bir şey söz konusu olmaz artık yani. Peki bu adam eğer Allah'a inanmaktan bahsetmiyorsa neyi gizliyordu bu adam? Yani burada
kritik bir dil bilimsel ayrıntı devreye girer. Yani gizleme fiili şimdiki zamandadır. Yaktumu. Geçmiş zaman değil. Yani bu imanını gizlemenin konuşması boyunca devam eden bir eylem olduğunu gösterir. Yani gizlediği şey aslında şuydu: Musa'ya ve İsrailoğullarına güvenlik sağlama arzusu. Yani bu adamın imanı Allah'a olan inancı değil, zaten onu açıkça söylüyordu, başkalarına aman ve güvenlik sağlama isteğiydi. Yani bu anlatılanlardan, bu kıssadan çıkan sonuç yani açıktır. Aslında mümin güvenlik sağlamak isteyen kişidir. İman da başkalarına güvenlik sağlama eylemidir. Yani Firavun bile Allah'ı Musa'nın ilahı olarak tanıyan birisiydi yani. Bu inanç meselesi değildi. Firavun da Allah'ı tanıyordu yani sonuçta. Mesele güvenlik sağlama meselesiydi. Firavun'un yaptığı neydi? İsrailoğullarını köleleştirmek, onlara zulmetmek. Yani mesele zulüm meselesiydi. Firavun'un inanma meselesi falan değildi. Yani Firavun son ana kadar da, boğulana kadar da inanmakla ilgili bir durum söz konusu değildi. Zulmettiği için, insanların peşinden kovalayıp onları hala köleleştirmek istediği ve onları zulmetmek istediği için son anda onlara güvenlik sağladım demesi olacak, kabul edilecek bir şey değil. Çünkü ölmek üzere olan birisinin bir şeyleri güvenliği sağlaması söz konusu olamaz. O nedenle kabul edilmedi. Yani buradaki ehil, Kur'an'daki kullanılan ehil, belirli bir misyon, yön, mekan veya ırkla birbirine bağlı insanları temsil eder. Ali ise bir inanç veya ideoloji olarak birbirini takip eden insanları ifade eder. Konuya şu şekilde devam edelim. Yani mesele sadece eylemde bulunmak da değil. Önce İslam gelir, sonra iman gelir. Yani tanım gereği tüm müminler Müslümandır. Ancak her Müslüman mümin değildir. Ayette şöyle söylüyor. 49. sure 14. ayette. Burada Bedevi Araplar olarak tercüme ederler, yanlış tercümelerde. Buradaki doğru tercümede eğitimsiz veya ham, yani olgunlaşmamış. Olgunlaşmamış derken yani bir şeyin, insanın halinden bahsediyoruz. Bir anlayışta olanlar, böyle bir anlayışta olanlar. Biz güvenlik sağladık derler. Oysa henüz güvenlik sağlamamışlardır. Güvenlik sağlamış değillerdir. Aksine barış ve uyum haline girmişlerdir. Zira güvenlik ve emniyet sağlama eylemi, o güvenlik hissi henüz yönelimlerine, yani eylemlerine yerleşmemiştir. Ya bu insanlar her şeyden önce o eylemi gerçekleştirdiklerini iddia eden insanlar. Oysa onlara hayır, o eylemi henüz yapmadıkları söyleniyor, hatırlatılıyor yani. O eylemi henüz yapmadınız ki, yani güvenlik sağlamadınız ki. Yani şu ana kadar yaptığınız tek şey bu aşamanın ilki olan ilkine adım atmak. Yani ilk aşama nedir? Zarar vermeme eylemi, uyumlu olma eylemi, barışçıl olma eylemi, kendini düzeltme eylemi, barışı tesis etme eylemi ve bundan sonra güvenliği sağlama, sorunları, sıkıntıları aktif olarak ortadan kaldırma kısımları gelir. Ancak siz henüz bunu anlamıyorsunuz. Yani henüz bu olgunluğa ulaşmadınız ya da bu eğitimi henüz almadınız diyor Kur'an. Yani Müslüman ile mümin arasındaki ayrımı bu şekilde yapabilirsiniz. Yani Müslüman ya da Müslim herhangi bir çatışma yaratmayan kişidir. Yani başkalarına karşı barışçıl kalır, ancak büyük ölçüde pasiftir. Yani sıkıntıya yol açmaz. Aktif bir şekilde çabalayan, yani bir sorunlu bir çocuk değildir. Neşeli ve tasasızdır. Yani size sıkıntı çıkartmaz. Öte yandan yani mümin olan ise burada yetkili taraftır, sorumluluk alandır. Bu işi üstlenir, korkuyu giderir, güvenliği sağlar. Aktif bir insandır, yani yetki sahibidir. Değişiklik yapma kapasitesine de sahiptir ve bu değişiklikleri gerçekleştiren kişidir. Yani güvenlik sağlamak tabii kolay bir iş değildir. Bu noktada Kur'an'ın değindiği ve işaret ettiği de budur. Yani sadece barışçıl insan olarak kaldığınızda bu sizin mümin olduğunuzu göstermiyor. Güvenlik sağladık demekle de bu iş olmuyor. Bunu da eylemlerinizde göstermeniz gerekiyor. Ve insanlar 29. sure 2. ayette de mümin olup olmadıkları test edilerek anlaşılacak Allah tarafından. Yani insanlar sadece ya biz müminiz, güvenliği sağladık diyerekten, yani bunu sözle söyleyerekten bunu eylemlerine yansıtmadan bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Yani bunu bizzat göstermeniz lazım Allah'a ki mümin olasınız. Yani amellerin kabul edilmesi için tek şart eylemlerinizdir. Yani bunu
Hiç merak ettiniz mi? Yani hesap gününde amellerinizin nasıl değerlendirileceğini düşünüyorsunuz. Yani bunu merak ettiniz mi? Yani mesele sadece dini kimliklerinize mi bağlı? Yani orada gidip kimlik kartınızda Müslüman yazıyorsa, "Aa, buyurun" mu diyecekler? Yoksa çok daha derin bir ölçü mü var? Yani Kur'an'da 4. sure 123'te birçok kişiyi şaşırtacak kadar açık bir ilke ortaya koyar. Bu sizin temennilerinize de ehli kitabın temennilerine göre de değildir. Kim bir kötülük işlerse onunla cezalandırılır ve Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulur. Yani burada bir temennide bulunmanız bir şeyleri değiştirmez. Kim bir kötülük işlerse onunla cezalandırılır ve Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulur. Yani buradaki temel kural nedir? Kurtuluş kişisel arzulara göre belirlenmez. Kurtuluş kişisel arzulara göre belirlenmez. Hiçbir gruba ait olmak da tek başına bir ayrıcalık sağlamaz. Yani bu hitap, Kur'an'daki bu hitap evrensel bir hitaptır. Herkesedir. Hangi kimliğe sahip, hangi ırka sahip olursa olsun. Bu ilahi yasa sizin nerede olduğunuz, adınızın ne olduğu, etiketinizin ne olduğunu göre değişen bir yasa değildir. Herkese uygulanan bir yasa. Buradaki kim kelimesi, kırmızı ile işaretlediğimiz bu kelime evrensel bir bağlaçtır. Yani Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Budist fark etmez. Bu ayrımı yapmaz. Nerede, ne zaman, kim olursa olsun zarar veren, saldırgan, suç işleyen, kan döken, saldıran, insanları yurdundan çıkaran, zorla bir şeyleri yaptırmaya çalışan, insanların zorla özgürlüklerini elinden alan herkes bunun sonucuyla eninde sonunda yüzleşecektir. Hesap gününde. Kimse onu koruyamayacak. Yani bu gerçekten çok önemli bir konu, herkesin anlaması lazım ki hayatını ona göre düzenlesin. Zararlı eylemlerin sonucuyla yüzleştiğinde onu kimse koruyamaz, savunamaz. Avukatınız olmayacak orada. Birilerini araya sokamayacaksınız. Tanıdıklarınızı arayıp da oradan size bir yardım gelmeyecek. Yani böyle bir durumda olduğunuzda sizin kurtulmanız için tek bir şart var. Nedir bu? İyi amel. Ancak iyi amelleriniz sizi kurtarabilir. Yaptığınız kötülükler sizi kötü sona doğru götürür. Bunu açıkça anlamanız gerekiyor. O yüzden ayette 4. sure 124'te ne diyor? Oysa ki ister güçlü ister zayıf olsun, iyilik yapan ve güvenlik sağlayan herkes, bakın bu herkes kelimesini de kırmızıyla çizmek lazımmış. Herkes, fark etmiyor yani kimliğinde ne yazar yazsın, hangi coğrafyada doğmuş olursa olsun. İyilik yapan ve güvenlik sağlayan herkes cennet bahçelerine girebilir. Buradaki eylem önemli. Namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, hacca gitmiştir vesaire. Bunların hiçbirisi burada bir işe yaramıyor. Sadece iyilik yapmak ve güvenliği sağlamak. Bu ister belli bir gücü olsun, ister rical olsun, ister nisa olsun, zayıf da olsa, güçlü de olsa bunlar için geçerli tek şey iyi amel. Yani kurtuluşunuz hangi gruba ait olduğunuzda değil, ne yaptığınızda belirlenir. Mümin başkalarına aman verendir. Yani yine işte bu dogmatik anlayışı düşünmeden, yani ona dalmadan 4. sure 124. ayeti daha derin ve insani bir anlam üzerinde düşünerek okuduğumuzda buradaki anahtar nokta kayıtsız ve mutlak olarak, yani ayet mümin kelimesini kayıtsız ve mutlak bırakır. Yani şöyle demez: Allah'a iman eden, Resullerine iman eden. Yani buradaki dil bilgisayar açıklık kelimenin kök anlamına işaret eder. Yani aman, güvenlik vermek. Mümin, başkalarına aman veren, kendisine güvenilen, insanların zararından korkmadığı biri. Yani toplumsal olarak güvenliği üreten kişi. Yani bir insan toplumda güvenlik üreten ilke ve değerlerle ancak mümin olabilir. Mesela adaletle iman. Yani bu insan adil davranıyorsa, zayıfın da güçlünün de haklarını koruyarak, adil olarak herkesi, adil yargı nedir? Bir insanın suçlanması durumunda onun suçluluğunu ispat edecek delil aranır. Bu delillerde nasıl delil nedir? Birilerinin sözü onun bunun ifadesi değil. Bizzat bir kayıt, bir belge, herkesin ulaşabileceği, ispatlanabilir, tekrarlanabilir, gözlemlenebilir bir şey olması lazım. Yani burada adaletli davranmak iman için en önemli kriterlerden birisi. Eğer adaletli değilseniz mümin olamazsınız. Adaletli olabilmeniz için de bir şeyler hakkında hüküm verirken mutlak surette
delil aramanız lazım. Delil derken de delilin anlamına iyice bakın. Delil demek bir şeyleri bizzat bir belge yöntemiyle ispat edebileceğiniz, asla birilerinin üzerinde oynama yapamayacağı nitelikte bir belge olması lazım. Manipülasyona açık olan belge değil. Yani bir mesela fotoğraf, yani buna bakarsanız AI'de bir fotoğraf üretebiliyor. O yüzden öyle bir belge olması lazım ki bu insan hakkında bir suçlama varsa bunu ispat edebilmesi lazım. Böyle bir şeyle adalet sağlanır. Hiç kimsenin haksız yere suçlanmaması da bir adalettir. Hiç kimsenin suçuyla oradan beraat etmemesi de bir adalettir. Yani bunun arasındaki dengeyi korumak bir insanı mümin yapar. Ve aynı şekilde ahlaki ilkelerle iman da, yani kişinin ahlaklı olması, yani etik değerlere önem vermesi, dürüstlüğe, insanların malına, ne bileyim, cinsi ilişkilerdeki birbiriyle ilişkilerine, onlara zarar vermeyecek şekilde, rahatsız etmeyecek, huzursuzluk yaratmayacak şekilde davranmaktır. Yani kişilere güven ve huzur kaynağı bir kişi görürsünüz, onda huzur görürsünüz. Kimseyi rahatsız etmediğini görürsünüz. İşte bu kişi ahlaki ilkelerle iman sağlayan kişidir. Ve bu etik davranışlar da zaten denklemi değiştirir. Yani kavram bir inanç kimliğinden çıkıp insan davranışının geniş anlamına taşınır. Yani yeryüzünde bozgunculuk yapan, hırsızlık yapan, zarar veren, masumları korkutan kişi, yani bunlar mümin olma niteliğini kendi elleriyle yok ederler. İsterse sadaka versinler, isterse ne bileyim 100 rekat namaz kılsınlar, isterse gidip Kabe'nin taşını öpsünler, isterse bütün fakirleri doyursunlar. Yani burada yaptığınız eylemlerin niteliği önemli. Yani burada mümin olabilmek için zararsız insanlara güven sağlamanız gerekir. Sizden korkan insanların olmaması lazım. İlahi vaat da açıktır, yani kesin ve hassastır. Şart yerine getirip iyilik yapanlar için kesin bir vaat vardır. Yani zerre kadar bir iyilik bile değersiz kalmayacak. Zerre kadar kötülük de bir unutulmayacak. Yani onun da cezası verilecek tabii ki. Allah'ın rahmeti tabii ki bu arada, bağışlaması hariç. Ancak hiçbir iyilik ne kadar küçük olursa olsun kaybolmaz. Bunu unutmamanız lazım. Burada amena kelimesi yine, yani kaynak belirtilmemiş şekilde herhangi bir edadı olmaksızın geçtiğinde, amena bi yani şeklinde geçmediğinde, sadece amena olarak geçtiğinde burada bir kaynak belirtilmemiş oluyor. Bu da bu korkuyu giderme ve güvenliği sağlamaya yönelik bir genel bir eylemi ifade etmiş oluyor. Yani ortada bir kaynak belirtilmemiş. Dolayısıyla yani ister Allah'ı burada kaynak olarak gösterebilirsiniz, isterseniz yaşadığınız ülkenin yasalarını, isterseniz bir şirketin politikasını ya da kurallarını sebep olarak gösterirsiniz ve bu durumda güvenlik sağlarsınız. Buna amena deniyor. Yani amena olduğunda güvenlik durumunu ifade eder, amena olduğunda güvenlik sağlama eylemini ifade eder, geçişli geçişsiz düşündüğümüzde. Ve dediğimiz gibi yani bu kaynak belirtilmediği için de güvenliği nasıl sağladığınız size kalmış oluyor. Bu anlama geliyor. Bu iman kavramının esnekliğini ve evrenselliğini gösteriyor. Yani hangi ilkeyi, değeri ve sistemi esas alırsanız alın, burada önemli olan güvenliği sağlayıp sağlamamanız, bunu gerçekleştirip gerçekleştirmemenizdir. Yani iman belirli bir kaynağa da bağlı değildir. İman güvenlik sağlama eylemidir ve nasıl sağladığınız size kalmıştır. Amenna bi, yani bu küçük edadın büyük bir etkisi vardır aslında bakarsanız çevirilerde. Yani karşımızda, ya Kur'an meallerini okurken amena, yani iman etmek fiiline eklenmiş bir yani harfi görürsünüz ve kişi amena bi ya da amena billah, amena bi Resulü şeklinde yazılmış şeylerini, versiyonlarını görürsünüz. O meallerde karşımıza çıkan o ba harfi, yani kulağa önemsiz gelen bir ayrıntı gibi gelebilir Amen abi, ama bunun üzerinde durursak eğer aslında bu önemli bir ayrıntıdır Kur'an'a göre. Amenü, iman etme kavramının anlamını yani oldukça değiştirebilecek bir şey. Yani birini güvende hissettirme ve korkusunu giderme eylemi olan o asıl anlamdan uzaklaşıp sadece tek bir adadın yorumunu değiştirerek konuyu kelimeler telaffuz etmeye, şahitlik beyanlarında bulunmaya ve nihayetinde ritüellere ve kaderci bir zihniyete indirgemiş olur. Eğer bunu doğru kullanmazsak. Yani Amenna bi'yi Allah'a inanmak şeklinde tercüme ettiğinizde
olay güven hissettirme, korkuyu giderme eyleminden tümüyle uzaklaşmış olup başka bir anlama bürünüyor. Yani bu açıdan önemli. Amenna bi ifadesi ni amenna billahi, yani Allah'a iman şeklinde çevirdiğimiz için ortaya bir bambaşka bir tablo çıkıyor. Hepimiz bunu Allah'a inanmak, ona güvenmek, iman esaslarını dile getirmek ve bunları kesin bir dille beyan etmek şeklinde anlıyoruz. Ve evet, yani bu elbette bir yaratıcı var. Fakat Allah'ın, yaratıcının bizden beklentisi onun varlığına tasdik etmek değil. O yüzden buradaki ifadenin Allah'a iman şeklinde yazılması, yani ona inanç şeklinde yazılması doğru bir şey olmaz. Çünkü Allah'ın bizden beklentisi onun varlığını tasdik etmek değil. Daha önce de söylediğimiz gibi Allah bizim onun varlığını tasdik etmemize zaten ihtiyacı yok. Bizi yaratmış, ister kabul et, ister etme, bir yaratıcın var. Yani bu şuna benziyor, daha önce de örneğini vermiştik. Trafik kurallarına ister uy, ister uyma. Ortada bir belirlenmiş bir kurallar var. Trafiğe çıktığınızda yok ben sol taraftan gideceğim, herkes sağdan giderken derseniz sol taraftan gittiğinizde karşıdan gelen aracı toslarsınız. Ondan sonra da trafik var mı yok mu daha iyi anlarsınız. Demek ki trafik varmış. Yani bu şekilde Allah'ın varlığı da aynı şekilde. Yani ister kabul edin, ister etmeyin, bir yaratıcınız var. Ama bu zaten bizden beklenen şey, Kur'an'ın bizden istediği de onu tasdik etmek değil. Eğer bu şekilde çevirdiğinizde, yani amena billahi de Allah'a inanmaktır şeklinde çevirdiğinizde, işte bu geleneksel dinin bir şeyi ortaya çıkıyor. Geleneksel din örtüsü ortaya çıkıyor. Yani bu dine göre işte Allah yaratıcıdır, ona inanmanız lazım. Peygamberi var, ona inanmanız lazım. Melekleri var, onlara inanmanız lazım vesaire gibi uzanan iman esasları olarak ortaya çıkar. Yani bu uydurulmuş dinin ifadesi olarak ortaya çıkar. Yani bütün bunlar Amenna bi'deki bi ifadesinin yanlış tercümesiyle ortaya çıkan bir durum aslına bakarsanız. Peki yani Kur'an'da Amenna bi nedir? Aslında nasıl tercüme edilmesi lazımdır? Ona bakarsak eğer. Yani Kur'an'da nerede Amenna bi ifadesini görürsek bu bir kaynağa dayanarak güven sağlama ve korkuyu giderme eylemi olduğunu görürüz. Yani Bakara suresi 3. ayette, 2. sure 3. ayette gözetim olmaksızın bile güvenlik sağlayanlar, herhangi bir denetim veya gözetim olmaksızın güvenliği sağlayanlar, sıkıntıyı, korkuyu ve sorunları giderenler, huzur ve güvenlik sağlayan, yani herhangi bir huzurlu ve güvenlik sağlayan kaynakların bulunmadığı bir ortamda. Yani bir normalde güvenlik için bir devlet ya da ne bileyim polistir, bilmem nedir gibi bir ortam olmasına gerek olmadan, yani hiç kimsenin olmadığı bir ortamda dahi, böyle bir durumda dahi güvenlik sağlamaya devam eden, yani mümin olan insanlar burada bahsedilen. İkinci sure 4. ayette de ve onlar sana indirilene ve senden önce indirilene dayanarak güvenlik sağlayanlar ve sonucun ne olduğuna dair kesin bir inanca sahip olanlardır. Yani özet olarak söylersek Amen abi her yerde aynı anlama gelir. Yani bir kaynağa Allah'ın yasaları, kutsal metinler, elçilerin mesajlarına dayanarak, yani bu kaynağa dayanarak güvenlik sağlama ve korkuyu giderme eylemidir. Yani herhangi bir orada bir polis olmasa da, bir devlet olmasa dahi, yani ıssız bir yerde dahi olsanız fark etmez. Orada her yerde Allah'ın olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın yasaları olduğunu biliyorsunuz ve size ulaşmış Allah'ın mesajı olduğunu biliyorsunuz. O halde güvenlik sağlama eylemini herhangi bir aracı olmasa dahi yerine getirmek bu sizin göreviniz ve Kur'an'ın kastettiği de bu. Yani geleneksel kaynaklar işlemediğinde, yani gayba iman dediğimizde geleneksel iman kaynaklarının mevcut olmadığı ve işlemediği durumlardan bahsetmiş oluyoruz. Yani biraz önce söylediğimiz gibi, yani herhangi bir etrafınızda güvenliği dayatacak herhangi bir kurum, ne bileyim bir yargı mekanizması olmasa dahi ya da diyelim ki bir savaşın ortasındasınız. Savaşta karşı taraf sizi öldürmek üzere gelmiş. Burada dahi güvenliği sağlayan, insanlara zarar vermemeyi esas alan bir yöntem uyguluyorsanız bu gaybe iman bu anlama geliyor. Yani orada da Allah'ın var olduğunu, Allah'ın yasaları gereği hiç kimsenin zarar görmemesini bildiğiniz için bunu uygulamak istediğiniz zaman kan dökülmesinin doğru olmadığını ve bunu engellemek için gayret sarf ettiğinizde yaptığınız şey gaybe imandır. Yani birkaç somut örnekten de bahsedebiliriz. Mesela ne bileyim markette diyelim yerde bir
para buldunuz. Bu yüklü bir para. Ortada bir güvenlik kamerası da yok diyelim veya hiç kimse geçmiyor yanınızda. Sizi izleyen birisi de yok. Yani bu parayı alıp cebinize koyma ihtimaliniz düşündüğünüzde bir güvenlik sağlayan bir insansanız eğer burada yapmanız gereken o bulunan parayı sahibine teslim etmeniz. Basit bir örnek ama bir örnek. Daha önemli bir örnek. Diyelim ki devlet bütçesinden sorumlu bir insansınız ve kayda girmediği halde elinize bir nakit para geçse bunu cebinize alsanız hiç kimse fark etmeyecek belki ama bunu yapmıyorsunuz ve direkt bu parayı olması gerektiği yere devlet kasasına gönderiyorsunuz ve tabii ki devlet kasasından buradan insanların ihtiyacına harcandığını düşünerekten. Ama tabii ki burada işte devleti soyan insanlar varsa zaten işte onlar zaten çalıyorsa ve burada sizin bu güvenliği sağladığınız paralar zaten haybeye gidecekse birilerinin cebine gidecekse ben niye yapayım ki ben enayi miyim deyip de bundan kaçacaksanız burada sorumlu yine siz olacaksınız. Onu da söyleyelim. Yani orada parayı alıp cebine atanlar Allah katında sorgulanacak. Siz işte onlar da yapıyordu zaten ben niye yapmayayım ki diyerek bahane getirirseniz bu sizden kabul edilmeyecek. Bunu da bilmenizde fayda var. Örnek, başka bir örnek. Diyelim ki bir mahkemede hakimsiniz ve karşıt görüşte olduğunu bildiğiniz birisi yargılanıyor. Suçu sabit olmadığı halde bu kişiyi hapse göndermek isteseniz bu iki dudağınız arasında olan bir şey. Belki de bunun aksine başka bir yargı kurumu belki de sizin üzerinize gelmeyecek bir durumdasınız. En üst kademesiniz vesaire. Yani elinizde bir güç var. Yani güç olan insanlar özellikle bir güç sahibi olan insanlar, rical. Bunları çok büyük sorumluluk düşüyor. Çok büyük sorumluluk. Çünkü gücünüzü haksızlık üzerine kullanırsanız bu sizden fena halde sorulacak. Burada çok büyük günaha girmiş oluyorsunuz. O yüzden güç sahibi olanların çok daha fazla dikkat etmesi lazım. Başka bir örnek diyelim ki polissiniz. Yani güç sahibi değilsiniz. Bir emir alan biri konumundasınız ve amiriniz size geliyor. Diyor ki yani orada barışçıl bir şekilde protesto eylemi yapan birileri var diyelim. Amiriniz size geliyor diyor ki şuradaki şeylere protesto yapanların üzerine gaz sıkın, gözlerine gazı sıkın, coplayın ve buradan uzaklaştırın. Şimdi burada sizin durumunuzda ya düşünmeniz gereken şu var. Eğer bu size verilen emir etik bir emir mi? Etik değilse bu insanlara zarar veren bir eylemse, barışçıl insanlara zarar veren bir eylemse Allah sizi sorumlu tutacak. O adamı değil, amirinizi değil. Yani burada siz ahiretinizi düşünerek, Allah'ın hesabını düşünerek davrandığınızda bu emri uygulamamanız lazım. Diyeceksiniz ki buradaki insanlar barışçıl, ben bir emir alan bir görevliyim ama görevim oradaki toplumdaki barışçıl insanları korumak. Amirin sana emir verse de amirden emir alsan da aldığın emir etik değilse, yanlışsa bunu sorgulamak, yargılamak ve doğru şeyi uygulamak senin görevin. Yani tabii ki burada bahane şöyle olacaktır. İşte eğer emri uygulamazsam işten atılırım da bilmem evimi nasıl geçindireceğim de vesaire. Buradaki tercih sizin. Yani ister ahiretinizi kaybetmeyi göze alın, isterse bu tür etik olmayan emirleri devam ettirin. Yani buradaki sorumluluk sizin üzerinize, başkalarının üzerine düşmüyor. Yani bahaneler sizi bir şeyleri kurtarmaz. O yüzden tercihinizi ona göre yapmanız gerekiyor. Tabii ki zor bir tercih ama sonuçta sorumluluk sizin, başkalarının üzerinde değil. Onu söylemekte fayda var. Yani her ne kadar rical olanlar yani güçlü olanlar da büyük sorumluluk altındaysa güçsüz olan bir emre tabi insanlar da sorumluluk sahibi olmak zorunda. Aksi takdirde toplumda mümin olma yani güvenliği sağlama olayı gerçekleşmez. Bunu sağlama görevi hepimizin görevi. Amenna bi Allah yani imanın en yüce biçimi. Allah'a iman diye çevrilen şey imanın en yüce biçimi. Çünkü artık huzurun tek gerçek kaynağı Allah'tır ve siz bunu kullanıyorsunuz. Amenna bi Allah dediğinizde yaratıcıyı kullanarak, daha doğrusu onu referans alarak, huzurun kaynağını referans alarak güvenliği sağlıyorsunuz. Çünkü Esselam huzurun kendisidir. Ve her zaman var olan ve var olmaya devam edecek olan da kaynaktır. Çünkü Allah her şeyde bu şekilde huzur veren şekilde zaten ortaya çıkar. Bizim barışımızın kaynağı da odur. Böylece Allah'tan yani kaçamayız.
her şeyi kuşattığı için zaten Allah'tan kaçamayız ve Allah'ın kurallarını uygulamak zorundayız. Bunu anladığınız zaman olayı daha iyi anlamış oluyorsunuz. Amentüke bir Allah. Yani burada eğer amentüke bir Allah dersem yani sana güvence verir. Seni emniyete alırken Allah'a dayanırsan ki şu anlama gelir. Yani ne olursa olsun sana bunu yapmaya devam edeceğim. Yani güvenliği sağlamaya devam edeceğim. Çünkü kaynağım Allah'tır. Yani Allah asla yok olmaz ve etkisini yitirmez. Dolayısıyla Allah her zaman var olduğuna göre benim de kaynağım, güvenliğin kaynağı Allah olduğuna göre sana bu güvenliği sağlamaya devam edeceğim demektir. Ya da eğer güvenliği bir şeyden dolayı, bir şartnameden dolayı ya da bir ülkenin kuralları, yasaları vesaire bu sebeplerden dolayı yapıyorsanız da o zaman sana güvence veriyorum. Çünkü bu sebeplerden dolayı veriyorum. Ama bu sebepler ortadan kalktığında mesela oradaki yasalar değiştiğinde ya da oradaki kurallar değiştiğinde artık sana güvenlik veremeyeceğim dediğinizde ne oluyor? Arada bir fark oluşuyor. Yani burada iman bir Allah yani Allah en yüce mertebeyi kullanarak Allah'ın var olduğunu her zaman düşünerek güvenliği verdiğinizde bu en yüce mertebe olduğu için süreklilik olan bir güvenlik ama bir kurala dayanarak, bir yasaya dayanarak güvenlik veriyorsanız bu yasa ve kural değiştiğinde artık o güvenliği sağlayamıyorsunuz anlamına gelir. Yani buradaki farkı anlatmak açısından bu örneği verdik. Dolayısıyla Allah'a iman kelimesinin anlamı Allah'a güvenirsin. O senin kaynağın ve referansındır ve asla değişmez, asla yok olmaz ve her zaman doğru olanı yaparsın. Yani küçük bir ağacın yetişmesini sağlasan, bir fidenin dikilmesini sağlasan bunu Allah için yapmak. Yani çünkü biliyorsun ki Allah her zaman var ve devam edecek olan, doğru olan da oradaki fidenin büyümesini sağlamak. Hem doğa için hem insanlar için doğru olan o fidenin büyümesi ise ona yardımcı olmak. Kimse seni görmese bile, kimse sana bunu dayatmasa bile yapıyorsan eğer, işte bu Allah'a iman bu demek oluyor. Çünkü sonsuz ve değişmez bir kaynak için sürekli olarak bir güvenlik eylemi sağlayasın. Yani geçici bir sistem için değil, bir devlet var olduğu için, o kurallar olduğu için, orada bir hakim olduğu için, polis olduğu için, ne bileyim yasa olduğu için bunları yapmıyorsun. Burada sadece Allah için yapıyorsun. Allah'a imanın anlamı budur yani. Gerçek iman ve sahte iman arasındaki fark. Sahte iman baskı, para, korku. Yani bu şekilde yapılan güvenlik sağlama eylemidir. Yani birisi size bana itaat et yoksa seni cezalandırırım diyorsa ve parasıyla sizi kontrol altında tutuyorsa bu bir güvenlik sağlama gibi görünebilir ama aslında imanın özüne aykırıdır. Çünkü burada korku giderilmiyor. Aksine korku araç olarak kullanılıyor. Yani gerçek iman meşru kaynaktır, doğru yöntemdir. Gerçek iman Allah, melekler, kitaplar ve Resullerin getirdiği mesaj ve ahlaki değerler yoluyla sağlanan güvenlik sağlamaktır. Yani buradaki kaynak meşrudur, yöntem doğrudur. Amaç gerçekten başkasının korkusunu gidermektir. İşte bu en saf hali olan yani gaybe iman demektir. Yani bir ortada bir güvenlik sağlama eylemi için bir zorlama olmadan, bir kamera olmadığı halde, bir denetleme olmadığı halde, etrafta sizi gören birisi olmadığı halde, etmediği halde, bu yaptığınız iyilikten dolayı sizin birilerinin mertebenizi yükseltmesi söz konusu olmadığı halde, yine de bunu yapıyorsanız, yani kimse izlemediği halde yapıyorsanız, bu işte imanın en saf halidir. Yani burada tabii ki sorulması gereken soru, biz burada hangi kategorideyiz? Yani gerçek imanı sağlıyor muyuz, sağlamıyor muyuz? Yani biz bir güvenlik sağladığımızda bunu ortada bir baskı olduğu için, korktuğumuz için ya da para korkusuyla para kaybedeceğiz, bize ceza kesecekler vesaire ya da bizi hapse atacaklar. Bu amaçla mı yani güvenlik sağlıyoruz? Yani korku bir araç olarak kullanıldığı için mi yapıyoruz? Ya da insanlara zorlayarak mı bunu yapıyoruz? Polis zoruyla mı yapıyoruz? Böyle yapılan imanın özüne aykırı bir eylemdir. Gerçek iman, bilerek Allah'ın varlığını bilinçli olarak düşünerek meşru bir kaynak yöntemiyle güvenlik sağlama, yani korku giderilerek yapılan bir güvenlik.
Yani gaybe iman gibi denetim olmadan iyilik yapmak. Yani içsel bir ilke olarak bunu yapmak. İmanın en saf hali budur yani. Yani sonuç olarak yani hangi yolla güvenlik sağlıyorsanız bunu sorgulamanız gerekir. Batıl yolla güvenlik sağlanmaz. Yani buradaki ayete bakarsak eğer 16.72'de onlar batıl yollarla mı güvenlik sağlıyor ve korkuyu gidermeye çalışıyorlar. Ya buradaki ayette Allah insanların barışı yaymasının ve başkalarını zarardan korumasının mümkün olduğunu ancak bunun bazen yanlış yöntemlerle yapılabileceğini söylüyor. Yani örnek vermek gerekirse yani baskı uygulayan ülkeleri mesela Türkiye'yi düşünebiliriz. Yani devlet barışı sağlama konusunda insanlara baskı yaparak yani polis zoruyla, cop zoruyla, asker zoruyla bunu yapıyorsa burada tabii ki insanlar ortada bir kargaşa, anarşi yani bir protesto bilmem ne falan görmediği için yani bu korku duyduğu için yani buradaki tabii ki korkuyla insanlar herhangi bir dışarıda bir olay görmediği zaman burada bir güvenli ortam varmış gibi gözükebilir. Ama insanlar konuşmaya korktuğu için, protest etmeye korktuğu için, bir şeylerin yanlış olduğunu söylemeye korktuğu için böyle davranıyorlarsa yani korkudan dolayı böyle bir ortam oluşmuşsa işte bu batıl yolla güvenlik sağlamak demektir. Yani batıl yolla güvenlik sağlamak da güvenlik demek değil aslında. Yani çünkü böyle devletlerde yani sanki anarşi yokmuş gibi, huzurluymuş gibi bir ortam oluşturulduğunda devletler aslında yaptıkları şudur: insanların düşüncelerini, söylemlerini baskılamak. Yani başkasına zarar veriyor bahanesi olsa bile. İşte bu senin söylediklerin işte birilerini incetti, ne bileyim onların inançlarını, kutsal değerlerini incitti falan gibi bahanelerle insanların özgürlükleri kısıtlanıyor. Konuşma özgürlüğü kısıtlanıyor. Ya da ifade özgürlüğü kısıtlanıyor. İşte bu batıl yolla güvenlik sağlama işte Kur'an'ın bahsettiği budur yani. Yani bunu Kur'an'ın değinmesi bu konuyu gerçekten önemli bir konu çünkü önemli bir detay. Bunu belki herkes fark etmemiş olabilir ama batıl yolla güvenlik sağlamak Kur'an'ın göz ardı edilmemesi gereken muazzam bir tespiti aslına bakarsanız. Yani Kur'an'ın ilahi kaynağına dair bir başka kanıt niteliğinde bir durum. Çünkü Kur'an insanın en temel doğasını çok iyi bilen bir kitap. Allah'tan insanı yaratan Allah'ın sözleri olduğu için. İnsanlar bazen iyi işler yapsalar bile o işe ulaşmak için kullandıkları araçlar özgürlükleri kısıtlamak gibi mesela. Bunu güvenliği sağladığını zannederek meşrulaştırmaya çalışabilirler. Fakat Kur'an orada şöyle der: doğru yolu uygulamaya çalışsanız bile eğer izlediğiniz yol başkalarının acıları üzerine kurulmuşsa bundan siz sorumlusunuz. Yani batıl yollarla güvenlik sağlanmaz. Mesela korkuyu bahane edip de sansür koyulması, özgürlüklerin kısıtlanması, özel hayatınıza karışılması, telefonlarınızın izlenmesi, gizli ve özel her türlü bilginizin başkaları tarafından sizden izinsiz ele geçirilmesi, takip edilmesi, incelenmesi, her tarafa yüz tarama cihazları konması, kameralar konması, herkesin her yaptığı hareketin, her türlü işlemin, parasının, alışverişinin, nereye gidip geldiğinin her şekilde izlendiği, kaydedildiği bu anlayış, bunun adı güvenlik değil. Bu batılla güvenlik. Burada tabii ki bahane sorsanız amaç sizin güvenliğinizdir. İşte suç işleyenleri kolayca yakalayacağız. Aslında gerçekte niyetleri o değil zaten. Yani bu zihniyette olanlar bu uygulamaları güvenlik bahanesiyle yaparlar. Aslında buradaki amaç mümin olanların etkisiz hale getirilmesidir. Yani güvenliği sağlayanların. Çünkü bunu yapan, bu tür uygulamaları uygulayan insanların özel hayatına önem vermeyen, özgürlüklerini kısıtlayan insanlar zaten bunlar korkuyla, batılla, kendi güvenliklerini düşünen, sadece korku yaratarak insanları baskı yöntemleriyle köleleştirmeye çalışan zihniyettir. Yani Kur'an bunu yapmamamız konusunda bizi uyarıyor ya da bunu yapanların bundan vazgeçmesi konusunda da uyarıyor. Şeytani elitin sahte güvenliği, aslında şeytani elit insanların bu en temel dürtüsünü yani güvenlik ihtiyacını kullanarak kendi otoritelerini aslında güvence altına alır. Yani her yere kameralar, yüz tarama cihazı, takip sistemleri yerleştirirler ve dijital bir kontrol ağı kurarlar. Amaçları
gerçek suçluları yakalamak değildir. Çünkü biliyoruz ki milyarlarca dolar çalan, milyarlarca lira yolsuzluk yapan liderler hala iş başındadır. Veya çocuklara tecavüz eden isimler hala iş başındadır, en önemli konumdadır ve bunlar asla hüküm giymezler. Demek ki olay güvenlik sağlamaktan alakalı değil. Yani burada bir güvenlik ancak şeytani elitin varlığını devam ettirme güvenliği bu amaçla yapılır bütün bunlar. Sizin için ya da suçluların yakalanması ile ilgili bir güvenlik değil. Suçlular şeytani elite hizmet ettikleri müddetçe ellerini kollarını sallayarak hayatlarına devam ederler. İkinci sure 11 ve 12'de Allah şöyle der. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiğinde biz ancak düzelticileriz derler. Ama onlar bozguncuların ta kendileridir. Yani buradaki ifadede bu güvenlik bahanesiyle insanların köleleştirmeye çalışanlarıdır aslında. Güvenlik bahanesiyle havaalanlarında saatlerce bekletilirsiniz. Ayakkabılarınıza kadar çıkarıp sizi ararlar. Sosyal medya paylaşımlarınızı sansür koyarlar. Onları engellerler. Her köşe başına işte silahlı polis dikerler. Bunların hepsi güvenliğinizi bahane eden batıl yoldur. Yani biz işte insanlar Covid oldu bahanesiyle zorla insanlara aşı yaptırıldıklarına şahit olduk. Virüs uydurulup insanların insana zıpladığını iddia edenleri gördük ve bunların insanlara zorla dayatıldığını ve bunlara karşı çıkanların da sansürlendiğini de gördük. İşte güvenlik bu şekilde olmaz. Bu batılla güvenliktir ve burada aslında bozgunculuk yapmayın denen insanlar biz düzelticileriz diyerek bunu yapıyorlar. Aslında onlar gerçek bozgunculardır. Ve güvenlik de polisle, kamerayla, silahla, zorla, şundan bundan olacak bir şey değildir arkadaşlar. Güvenlik ancak yaratıcınızı sizinle bağınızı kurduğunuz, yaratıcınızla olan bağınızı kurduğunuzda buradaki dünyadaki amacınızın ne olduğunu anladığınızda ve yaratıcınızın size olan mesajını anladığınızda yani Kur'an'ı anladığınızda ancak gerçekleşebilecek bir şeydir. Yani insanlar bu mesajı anlarlarsa ve bu mesaja göre hareket ederlerse gerçek güvenlik insanların Allah'a gereği gibi takdir etmesiyle, eğitimle, kültürle, iyi ve barışçıl eylemlerle, adaletin sağlanmasıyla, yolsuzlukların son bulmasıyla ancak sağlanır. Güvenliği sağlayan insanların var olmasıyla sağlanır. Başka türlü değil. Yani Kur'an düşündünüz mü hiç? Yani Kur'an'da dinde zorlama yoktur hükmü mutlak bir açıklıkla bildirilir. Ve Kur'an'ı takip ettiğini iddia eden gelenekçiler her türlü sansür, baskı, hapis, hatta şiddeti meşrulaştıracak şekilde burada insanların düşüncelerinin üzerine giderler. Yani yüzyıllardır bu çelişki İslam dünyası adı altındaki toplumlarda devam ediyor. Peki buradaki sorun ne aslında? Bu ikiyüzlülüğün sebebi bu paralel din denen bir takım uydurmaların din zannedilmesi ve ayetlerin anlamlarının nesedilmesi. Yani onların üzerinde sanki öğretiler olup ayetlerin anlamlarını ortadan kaldıran ifadelerin peşinden gidilmesi. Böylece saldırganlığa ruhsat tanınması. Yani aslında dikkat edin yani burada ilahi metinde yani Kur'an'da hiçbir zaman sorun yoktu aslında bakarsanız. Kur'an'ın mesajı açık ve netti. Ancak bu ortaya çıkan rivayetler, Kur'an'a aykırı ifadeler artı Kur'an'ı gelenekçilerin anlamlarını tahrif etmesi, Kur'an'ın anlaşılmasının önlenmesi, Kur'an'daki mesajların gizlenmesi, kavramlarının anlamlarının kaydırılması. İşte sorun buydu aslında. Yani sorun hiçbir zaman ilahi metinde değildi. Bugün yani Kur'an'daki kavramlara yeniden bakmazsak ve Kur'an'ı dil bilime dayanan bir okumayla tekrardan okumazsak ve bu okumada barışı ve insan güvenliğini korumak için konulmuş evrensel etik yasaları ortaya çıkarırsa ancak o zaman doğrulara ulaşmış oluruz. Yani savaşla ilgili ayetlere de bakarsanız Kur'an'da ki onlara tek tek anlamlarına bakıp doğru çevrilip çevrilmediğine dikkatli olarak incelemeniz gerekir. Kişisel inanç ile geçişli sosyal değerler ayrılmaktadır. Yani Kur'an'da İslam başkalarına barış vermek eylemidir. İman da çevresine güvenlik vermek eylemidir. Bunlar metafizik etkilerde değildir. Yani toplumsal davranış biçimidir. Yani bu bakışla kafir yani bu savaş ayetleri denen ayetlerde onlara saldırın gibi ifadelerle yanlış tercümelerle yazıldığında buradaki kafir ifadesi inanmayan işte kalbinde inancı taşımayan insan değildir. Yani buradaki
ifadede kafir, barışı inkar eden suçlu konumunda olan insandır. Barışı engelleyen insandır, barışı takmayan insandır, barışı bozan insandır. Yani müşrik de putperest demek değildir. Müşrik de inancını zorla dayatan ya da özgürlüğü gasp eden zorba konumunda. Yani şiddeti dayatandır müşrik. Zulmeden insandır. Yani Kur'an'daki savaş ayetleri bir inancı dayatmak için değil. Yani savaş ayetleri derken tabii ki burada e, kılıçlı tüfekli silahlı savaştan bahsetmiyoruz. Kur'an'daki barışı tesis etme gayreti diyelim. Bu inancı dayatmak üzerine değil. Yani buradaki ayetleri okurken insanların dikkatli okuması lazım. Hiçbir zaman bir yerlere zorla bir inancı dayatmak üzere kılıçla, topla, tüfekle gidilmez. Bu Kur'an'ın söylediği bu değil. Kur'an'ın söylediği insanlara zorla bunu dayatan, barışı bozan ve güvenliği sağlamayanlara karşı mücadeledir. Ya Kur'an'ın sistemiyle geleneğin inşa ettiği paralel din arasında aslında büyük bir uçurum vardır ve Allah'ın ayetleriyle aslında alay etmek konusunda da yani Kur'an'a baktığınızda birisi Allah'ın ayetleriyle alay etse tabii ki bu güzel bir şey değil. Ama bilgisizlikten dolayı böyle bir şey yaşanabilir, evet. Böyle bir durumda Kur'an sadece oradan uzaklaşmayı emreder. Bu insana ne bir ceza vardır ne de şiddet. Ya peygambere hakaret konusunda bile yani geleneğe sorsanız adama kan dökmeye kadar bu insana şiddeti uygun görür gelenekçiler. Ancak Kur'an'a bakarsanız böyle bir şey asla söylemez. Zaten Kur'an'da öldürmek yasak. Yani Allah ayetleriyle, Allah'ın kendi ayetleriyle, Allah'la bizzat alay eden birisinin yapılması gereken şey nedir? Kur'an'a göre onu görmezden gelmek, dikkate almamak. Onun söylediklerinden uzaklaşmak. Bu insana yaklaşmamak ve bunu terk etmek. Yapacağınız şey bu yani. Buradaki size verilen ilahi emir bu. Yani bu emrin dışında başka bir şey yaparsanız bilin ki Allah'ın emrine karşı çıkmış oluyorsunuz. Yani paralel dinin de tehlikesi budur aslında. İnsanın ilahi ayetlerden, ilahi emirlerden uzaklaştırıp onu şiddete bahane olarak bir eylemde bulunmasına sebep olmak. Kur'an'da asla şiddet eyleminde bulunmak için bir bahane üretilmez Kur'an'a göre. Yani Kur'an'da bir fikir özgürlüğü bir lütuf değildir. İlahi bir emirdir. Yani dinde zorlama yoktur ayeti. Karşıt görüşte olsanız dahi insanlar arasında bu prensibi ortaya koyar zaten. Kimse kimseyi zorla kendi düşüncesine kabul ettirmeye zorlayamaz. Herkesin düşüncesi kendisini ilgilendirir. Kur'an'ın baktığı zaten sizin düşünceniz değil, sizin eylemlerinizdir ve bu eylemlerinizde barışçıl olup güven veren insan olup olmamanızdır. Kur'an hiçbir yerde bir insanın düşüncesi, sözü veya inancı nedeniyle cezalandırılma talep etmez, emretmez. İsterse bu insan dinle, kutsal şeylerle alay etsin, hiç fark etmez. Kur'an'ın emri açıktır. Onlar başka bir söze geçene kadar onlarla oturmayın. Bu kadar basit. Yaptırım sadece o meclisten uzaklaşmaktır. Onları uzaklaştırmakta değil. Yani burada dikkat edin. Onları bu meclisten uzaklaştırın değil. Sizin uzaklaşmanız. Demek ki burada bir X hesabında ne bileyim birisi Allah ayetleriyle alay ediyorsa buna sansür gerektirmez. Sansür uygulanmaz. Kur'an'a göre söylüyorum. Sansür yok. Baskı yok. Hapis yok. Yargılama yok. Hiçbir güç kullanımı yok. Bunların hiçbirisi Kur'an'dan çıkarılacak bir şey değil. Bunu yapanlar tamamen Allah'a ve Kur'an'daki emirlere karşı çıkan insanlar. Yani sonuç olarak hiçbir insan, hiçbir kurum, hiçbir devlet fikir nedeniyle bir başkasının özgürlüğünü kısıtlama yetkisine sahip değildir. Bu yetki Kur'an'da kimseye verilmemiştir. Hadis kitaplarında yüzlerce mesajı saptıran rivayetler bulmak mümkündür. Ya örneğin insanlarla savaşmakla emrolundum. Yani bu zorlama, dinde zorlama yoktur, yasağını ihlal eder. Rızkım mızrağımın gölgesi altındadır. Peygamberi sanki bir yol kesici gibi gösterir. Sürekli bir saldırgan birisi olarak gösterir. Yani hadis kitaplarının rivayetlere, peygamberin hayatı diye anlatılan şeylere baktığınızda birçok çarpıtma görürsünüz. Ve bu çarpıtmalarda peygamberi sanki yol kesen, adam öldüren, şiddet uygulayan ve inancı zorla insanları kabul ettirmeye çalışan birisi gibi göstermeye çalışırlar. Bu doğru değil. Yani Kur'an'daki ayetlerin tahrif edilmesi onların gerçek anlamlarına ulaşarak
düzeltilebilecek bir durumdur. Rivayetler ise bunların Allah'ın mesajını anlamak konusunda bir değeri olmadığını bilmeniz ancak bu sorunu çözer. Yani bu rivayetlere bakarak değil, Kur'an'a bakarak ancak mesajın ne olduğunu anlayabilirsiniz. Yani buradaki temel soru şudur: mesajın özüne dönme cesaretindeyseniz, yani Müslüman ve mümin kimliğine, barış ve güvenliği belirleme, o öze dönme niyetindeyseniz o zaman ona göre davranmanız gerekir. Selamün aleyküm ne demek? Yani içerisinde birçok anlam barındıran bir cümledir aslında. Size selam veren herkes teolojik anlamda değil, yani sosyal anlamda bir güven veren, yani mümin olarak muamele görmelidir. Yani bu kişi size selamün aleyküm dediğinde kendisini sizin için bir barış ve güven kaynağı olarak ilan eder aslında. Ve sizin göreviniz de o kişinin artık sizin için bir zarar kastı olmayan birisi olduğunu anlayıp ona göre davranmaktır. Yani bu anlam doğrudan Kur'an'ın şu talimatından gelir. Yani 4. sure 94. ayette size selam verene sen güven veren değilsin demeyin. Bu anlayış selamı bir alışkanlıktan çıkarıp bir mikrososyal sözleşmeye dönüştürür. Yani her türlü etkileşimden önce gelen sözlü bir saldırmazlık taahhüdü. Yani ilk andan itibaren karşılıklı güveni tesis eder ve toplum içinde güven köprüleri kurar. Selamun aleyküm dediğimizde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz bir şey demiyorsunuz, dilemiyorsunuz. Tamamen sizin kontrolünüzde olan bir şeyi tahaddüt ediyorsunuz. Yani kendi barışınızı ve zararsızlığınızı. Yani selamünaleyküm aktif ve etik bir anlaşma sağlıyor sizinle karşınızdaki arasında. Siz bir barış taşıyıcısı oluyorsunuz. Yani pasif bir dilek sahibi olmuyorsunuz. Salaman ya da selamın ifadeleri, yani bu çok basit bir şekilde ele alırsak selamlaşma konusunda daha iyisiyle karşılık verme demektir. Bu sizin onlar için kalıcı ve sınırsız bir barış dilediğiniz anlamına geliyor. Yani birbirinizi selamlarken bu ifadeyi kullanmamızın sebebi budur aslında. Neden selamün aleyküm ama eminün aleyküm değil? Yani Kur'an'da selamün aleykümün belirsiz formu 6 yerde geçerken esselamu, yani belirli form, yalnızca çok özel bağlamlarda geçer. Yani belirsiz form selamün, yani şu anlamı taşır: genel, tam sınırsız, genel, tam sınırsız, koşulsuz bir barış. Yani psikolojik, sosyal, fiziksel, ruhsal güvenliği kapsar. Her türlü huzura ve güvene yönelik kapsamlı bir davet olur. Bu belirli form Esselamu ise yalnızca özel bağlamlarda, örneğin insanın kendisine verdiği selamda veya hidayete uyanlara verilen barışta kullanılır. Mesela neden selamünaleyküm ama eminün aleyküm değil? Kur'an'da selam, barış kelimesini emin yerine seçmiştir burada. Kur'an selamünaleyküm cümlesinde neden emin kelimesi yerine selam kelimesini seçmiştir? Çünkü emin karşılıklı bir güvenlik, yani iki tarafın da güvenini gerektiren bir durumdur. Ve bu her zaman sağlanmayabilir. Yani siz birine güvenlik sunabilirsiniz fakat o kişi size korku ya da güvensizlik duyabilir. Sizden korku ya da güvensizlik hissedebilir. Yani bu selam tek yönlü bir armağandır. Yani siz ona selamünaleyküm dediğinde benden sana zarar gelmez dersiniz ve karşı tarafın duygularından bağımsız olarak her zaman barış kaynağı olabilirsiniz. Bu tercih selamı sürekli uygulanabilir bir etik eylem haline getirir ve çevrenizde barışı başlatma ve güven yayma sorumluluğunu vurgular. Kur'an soruyor, insanlar herhangi bir sınavdan geçmeden sadece güvenliği sağladık diyerek rahat bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Ya bu ayet bize çok önemli bir şey sunuyor. İman iddiası tek başına yeterli değildir. Sınanacaksınız. Yani Kur'an'da amenü kullanımında nesne kasıtlı olarak gizlenmiştir. Bu dil bilgisel tercih güvenliğin belirli bir kişiye veya gruba değil, herkese ve her şeye sağlanması gerektiğini evrenselleştirir. Ya böylece iman sınırsız ve kapsayıcı bir güvenlik sağlama eylemine dönüşür. Bu evrensellik anlayışı sosyal barış ve adaletle doğrudan ilişkilidir. İman eden bir birey yalnızca kendi grubuna değil tüm topluma güvenlik huzur sunar. Zulüm ve adaletsizlik ise bu evrensel güvenliği bozar. Toplumların helak olmasını baştan bahsettiğimiz helak olma durumunun sebebi imanın olmaması, zulüm ve adaletsizliğin olması
ve güvenliğin bozulmasıdır. İman kelimesinin inanç olarak çevrilmesi, Kur'an'ın özündeki sosyal güvenlik ve adalet mesajını gizlemektedir. Yani bu yanlış tercüme, dini kimliği sosyal sorumluluktan kopararak bireysel bir ritüel odaklı bir anlayışa zemin hazırlar. Yani oysa Kur'an güvenlik sağlamayı toplumun temeline koyar. Sosyal sorumluluktan kopan bu anlayış şiddet ve saldırganlığın meşrulaştırılmasına sebep olur. İnanç merkezli bir din anlayışı zulmü görmezden gelir. Mücrimin davranışlarını örtbas eder çünkü bu mücrim eğer ritüelleri gerçekleştiriyorsa onun suçlarının bir önemi kalmaz. Gerçek iman ise başkalarına güvenlik sağlamayı, barışı ve adaleti zorunlu kılar. O nedenle yanlış tercümeler Kur'an'ın mesajının önündeki en büyük parazitlerden biridir ve Kur'an'ın mesajını örten en büyük engeldir. Kur'an'a göre ilahi yargıda belirleyici olan kişinin dini kimliği ve ritüeller pratikliği değildir. Salih amel, adalet ve sosyal sorumluluktur. Zulüm işleyen, güvenliği bozan, haksızlık yapan toplumlar hangi dine mensup olursa olsun ilahi hükme muhatap olur. Ritüel anlayışı, namaz, oruç, hac gibi Kur'an'da olmayan ritüelleri yerine getirenler dini vecibelerini yaptıklarını zannediyorlar ve onlar zulüm ve fesadı, şiddeti, insanlara baskıyı durdurmak konusunda hiçbir hassasiyet taşımıyorlar. Yani kıyamet günü hesap fiiller yaptığınız eylemlere göre mümin olup olmadığınız yani güvenliği sağlayıp sağlamamanıza göre verilir. Ritüel odaklı anlayış bu temel mesajı, Kur'an'ın bu temel mesajını gölgelemektedir. Yani özet olarak söylersek iman ve İslam Kur'an'a göre sosyal eylemlerdir ve toplumlar inançsızlıktan değil, adaletsizlikten, zulüm uygulamaktan dolayı yıkılırlar. Gerçek Müslüman barışı sağlayan, barışı veren, gerçek mümin de güvenliği sağlayandır. Kur'an'ı geleneğin yanlış tariflerinden uzak olarak özüne dönerek doğrudan okumak ve anlamakla gerçeğe ancak o zaman ulaşabiliriz. Ve bu sonun umarım insanların uyanmasını ve Kur'an'a bakış açılarının değişmesini sağlar. Bu sunum boyunca da gördük ki iman pasif bir inanç değildir. Aktif bir güvenlik sağlama eylemidir. Barış da İslam'da barıştır ve barışı yaymaktır, adaleti gözetmektir. Kimse izlemiyorken bile doğruyu yapmak, yani Allah'a imanın gerekliliğini yerine getirmek, işte Kur'an'ın bizden istediği budur. Takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Aslında yani binlerce teşekkürler. Umarım bu mesaj herkese ulaşır. Yani gerçekten bu konuyu derinlemesine incelemeden önce benim de kafamda netleşmeyen ve yanlış bildiğim bir konuydu. Bu konuyu öğrenen lütfen herkese bunun doğrusunu ulaştırsın. İster benim videomla ister başka bir videoyla sözlü olarak anlatarak vesaire hiç fark etmez. Burada önemli olan herkesin Allah'ın bize ne mesaj verdiğini anlaması ve bu mesajın önemini kavraması, yaratıcıyı gereği gibi saygıyla dikkate alması, sözlerini dikkate alması ve buna uygun davranmasıdır. Yani bu mesajın gitmediği insanlar büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar ve eğer mesaj kendilerine ulaşırsa hem toplum için hem bizim için hem onlar için en iyi sonuç budur tabii ki. Sonucun güzel olması için hepimizin birlikte barış içerisinde yaşayacağı ve güvenli olacağı bir ortam olması ve güvenliğin bilinçli olma sayesinde yani insanların bilinçleri sayesinde, anlayışlarının gelişmesi sayesinde sağlanması bu önemli çünkü biz güvenliği polisle, jopla, bilmem askeri tedbirlerle falan sağlamak niyetinde değiliz. Böyle bir şey Allah talep etmiyor zaten. İnsanların bilinçli olması, anlayışlı olması, Allah'a gereği gibi takdir etmesi ve ne yapması gerektiğini öğrenmesi, bilmesi ile ancak bu mümkün olur. O yüzden eğitim, anlayış çok önemli bir konu. İster bu videoda olsun, ister Kur'an'ı okuyarak olsun, ister başka bir kaynakla olsun. Sonuçta gerçeği herkesin bulması ve ona ulaşması en büyük dileğimiz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.